Selamlar burapolar. Ben Onur Naci Özçükler. Bugün sizlere en iyi nasıl ses kullanılması yapılır onun ikinci videosundayız. Neden ikinci videodayız? Çünkü yeni özellikler geldi. Örneğin Overtrain dedektör geldi. Yani aşırı eğitim dedektörü. Bunu nasıl kullanıldığını sizlere adım adım anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle yapacağımız kişinin sesini YouTube'da aratmamız gerekiyor ya da Twitch yayınında ya da Kick platformunda videosunu alacağız. Ben Tuğkan Gönültaşı yapacağım. Yani Elveyni yapacağım. Onun Kick yayınlarından bir konuşmasını alacağım. Siz kendi sesinizi yapacaksanız şu adımları çok iyi yapmanız gerekiyor. Türkçe alfabeyi sayacaksınız. İngilizce alfabeyi sayacaksınız. Neden İngilizce alfabeyi sayacaksınız? İngilizce şarkılarda daha iyi yapması için. Türkçe alfabe Türkçe şarkılarda iyi olması için. Bir de 2 tane şarkı söyleyin. En az 2 tane. Sonra biraz kitap okuyun. Konuşma kaydedin. Herhangi bir şey okuyun. Kitap amacımda değil. Farklı şeyler de okuyabilirsiniz. Bu size kalıyor. Tuğkan'ın böyle bir videosunu buldum. Bayağı bir uzun bir konuşması var. Buradan linki kopyalıyorum. Böyle bir site var. Yapıştırıyorum. Saniye ayarlayıp buradan platformda indirme yapabiliyorsunuz. Tuğkan'ın konuştuğu kısımları not ettim. Şimdi o kısımları ayarlayıp indiriyorum. Şimdi indirdiğim sesi Adobe Audition'da parçalara böleceğim. Gereksiz sesler varsa onları çıkartacağım. Siz mikrofondan kaydettiğiniz için gerek olmayacak büyük ihtimal. Ben bu kaydımı oradan da geçireceğim. Arkada gürültü varsa sileceğim. Eğer siz bir sanatçı yapacaksınız, reverb'ünü silmeniz gerekiyor. Onu söyleyeyim. Videoyu kısaca bölüyorum arkadaşlar. Açıklama kısmındaki Discord sunucumuzda gelebilirsiniz arkadaşlar. Burada yapay zekaları hakkında kısa bilgiler alabilirsiniz. Burada bir sürü Türkçe ses modellerini bulabilirsiniz. Yardımlaşma kanalında konuyla alakalı konuyu iyi bilen yardımcı arkadaşlarımızdan yardım alabilirsiniz. Sohbet kanalımızda sohbet edebilirsiniz arkadaşlar. O zaman videoya geçelim. İndirdiğimiz ses dosyasını içeri aktarıyoruz. Şimdi videodaki gereksiz sesleri ve hariçten olan konuşmaları sileceğim arkadaşlar. Ben hızlıca siliyorum. Siz burayı hızlandırılmış bir şekilde göreceksiniz. Evet, videoyu böldüm arkadaşlar. Şimdi bunu dışarı aktaralım. Ayarlarının şuradan baba seçeceğiz arkadaşlar. Bar çıktı olarak almamız gerekiyor. Adına da istediğini yazabilirsiniz. Bu programa işiniz kalmadı. Kapatabilirsiniz. Bu kaydımı buradan ayıracağız. Bazı arkadaşlarımızın bilgisayarında bu kaydımı çalışmayabilir. VRAM'leri yetmeyebilir. Yani video RAM'leri yetmeyebilir. Böyle bir kolabımız var. Siz burayı kullanabilirsiniz. Buraya girdiği veriyorsunuz. Bakın Drive diye. Drive'ınıza yüklüyorsunuz ses dosyasını ve Drive konumuna şuradan file bölümünden şu an açmadığım için atabilecek file bölümünden Content Drive My Drive yani Drive'ınızı ses dosyasını ekliyorsunuz. Sonra Drive'ınıza vokaller diye bir
Yani İngilizce vokaller diye bir kısım olacak. Oraya kaydedecek. Buradan model seçebiliyorsunuz. Yani sadece bir tane bu collab yok. Aynı zamanda birçok collab var. Bunu da kullanabilirsiniz. Ya da iki tane seçeneğiniz var. İsterseniz bu bile kullanabilirsiniz. Ki bence bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Ben de bunu kullanıyorum tinte. Bu modeli kullanıyorum. Ayırmak için. Buradan Deoco de Reverb var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Birçok özellik var arkadaşlar. Direkt YouTube'dan indirip de yapabiliyor. Sizin bir RAM'iniz yetersizse buradan yapın. Ama benim bir RAM'im yeterli. Dolayısıyla ben bilgisayardan yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar program açıldı. Siz ilk defa programı indiriyorsunuz. Sizde modeller olmayacaktır. Şurada ayar işareti olan şeye tıklayın. Download Center'a gelin. Burada anahtar işaretini görüyorsunuz. Buraya tıklıyorsunuz. Bu kodu yapıştırıyorsunuz. Bu kod Discord sunucumuzda mevcuttur. Oradan kopyalayıp buraya yapıştırabilirsiniz. Confirm diyeceğiz arkadaşlar. Ve VIP modeller eklendi diyecek. Kapatacaksınız. Buradan buraya geleceksiniz. En aşağı ineceksiniz. Burada şöyle bir model olacak şu isimle. Buna benzer. Bunun aynı ismi olacak. Dişi olmasına dikkat edin. Bu bir modeldir. Yanında VIP yazar. Onu indireceksiniz. Sonra Reverb HQ yani HD. Bunu indireceksiniz. Bir de lazım olursa Denosie. Bu pek lazım olmuyor ama lazım olursa dosyaları silmek için bunu da indirebilirsiniz. Buradan indirebilirsiniz. Bu bir değil. Onu söyleyeyim. Şimdi içeri aktarıyorum. Bende iki tane var. Önce part 1 yapacağım. Ben iki tane hazırladım. Başlatıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi biz konuşma yaptığımız için reverb'e ayırmayacağız. Ama siz müzik yapıyorsanız büyük ihtimal müzikte reverb olacaktır. Eğer varsa yapın. Yoksa yapmanıza gerek yok. Buradan reverb HQ'yu seçip start'a basabilirsiniz. Benimkisi konuşma o yüzden yok. Benim yapmama gerek de yok. Ben şimdi diğer dataseti de ayırayım. Artık bu programın işiniz kalmadı kapatabilirsiniz. Arkadaşlar orijinal videoyu silebilirsiniz. Bu temizlediğimiz dosyaları da silebilirsiniz. Enstrümantalleri de silin. Onlarla da işiniz yok. Grupa açıklama kısmındaki Discord sunucumuza gelerek ses klonlama araçlarını bulabilirsin. Sadece ses klonlama araçları değil, aynı zamanda Stable Diffusion'da bulabilirsin arkadaşım. Şimdi bot spam'a giriyorsun. Jolap yazıyorsun. Ve sana collab linkleri veriyor. İstersen buradan
collab diyerek de alabilirsin. Aynı şeyi verecektir. Şimdi burada İngilizce ve Türkçesi mevcut. İstersen Türkçe'ye kullanabilirsin. İstersen İngilizce kullanabilirsin. Ben İngilizce'de göstereceğim. O size kalmış bir şey. Şimdi buraya arkadaşlar geliyoruz. Yeni klasör oluşturuyoruz. Adını istediğiniz bir şey yazabilirsiniz. Ben AI Home yazacağım. Bu klasöre giriyoruz arkadaşlar. Şu iki dosyayı buraya sürüklüyoruz. Seninle bir ömrüm olsun, yerim olsun, kısa olsun. Seninle bir ömrüm olsun, yerim olsun, kısa olsun. Bakayım o gözlerine, güneş doğsun, sabah olsun. Bakayım o gözlerine, güneş doğsun, sabah olsun. Abiler, arkadaş iptal. Conta yaktı. Evet arkadaşlar, iki de ses dosyası da yüklendi. İsterseniz Appliu'nun orijinaline gidebilirsiniz. İsterseniz Appliu'nun Türkçesine gidebilirsiniz. Şuradan şuraya tıklayarak Türkçe sayfayı da açabilirsiniz arkadaşlar. Ben İngilizce'de öğreteceğim. Bu Türkçeyi biz yaptık AI on olarak. Hata yok şu an. Eğer bir hatayla karşılaşırsanız bize bildirmeyi unutmayın. Ama şu an bir hata yok. Onu söyleyeyim. Aynı işlemi yapmış oluyorsunuz. Ben bundan göstereceğim. Hesabınız bağlı değilse şuradan hesabınızı bağlayabilirsiniz. Sonra ilk adım olan şu mu? Bu değil. Bu çalıştırıyoruz. Çalıştır diyorum. Şunu kapatın. Gerek yok. İnterfeyssizce arkadaşlar bunu kapatın. Bu başka bir şey. Google Drive bağlı diye tıklıyorum. Şuradan Google Drive'ımı seçiyorum. Devam et diyorum. Aşağı iniyorum. Devam et diyorum. Yan tarafa giriyorum. Drive'e giriyorum. My Drive'ıma giriyorum. Burada AI Home prosesörü var. Şu çizgiye basıyorum. Yoğu kopyalı diyorum. Şuraya giriyorum ve yapıştırıyorum. CTRL'de V. Burayı kapatıyorum. Aşağı iniyorum veya Enrain yazıyorum. Ben yeni versiyonu yapacağım için 2024 yazacağım. Siz 2024 yazmanıza gerek ben yeni versiyonu yaptığım için daha önce yapmıştım. Şimdi daha yeni versiyonu yapacağım. Dinceleyeceğim. O yüzden 2024 yazdım. Bunu çalıştırın. Sırayı alıyor zaten. Buradan ayarları değiştirmenize gerek yok. VMP en iyi ve en hızlı modeldir eğitim açısından. Sadece eğitim değil dönüşünde açısından en iyi model. Şu an için ileride değişebilir. Onu bilemeyiz. Bunu da çalıştırıyorum. Sonra aşağı gidiyorum. Buradan sev ayarını değiştireceğiz. Yani kayıt ayarını. Bunu 50 ile 100 arası. Tekrar söylüyorum. 50 ile 100 arası yapacaksınız. Ben 50 yapacağım. Bunu 50 ile 100 arasında tutacaksınız. Burada overtrain dedektörümüz var. Aşırı eğitim dedektörü. Şu an çalıştırmayın. Bakın tekrar ediyorum. Şu an çalıştırmayın. İlk başta çalıştırırsanız otomatikmandır overtrain algılar. O yüzden bunu düz olduğunda çalıştırmamız gerekiyor. Sonra bunu çalıştırıyorum. Hiçbir şey değiştirmiyorum. Sırayla aldı zaten sıraya. Sırayla çalışacaktır. Bu işlem de tamamlandı. Buradan ayarlara gidiyoruz arkadaşlar. Reload datayı tıklıyoruz ve kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi geldi. Şuna giriyoruz. Buraya total yazıyoruz. Buraya grafiğimiz geliyor. Buraya 0.987 yazıyoruz. Şu mavi tiki kaldırıyoruz.
Şimdi şunların da böyle olduğuna dikkat edin. Daha sonra eğitim başlıyor gördüğünüz gibi. Daha önceki videomuzu izleyenler bilir, en alt noktayı bulmaya çalışıyorduk. Bakıp manuel olarak bulmaya çalışıyorduk. Şimdi ortaya özelliğiyle kendi otomatikman duruyor. Bunu en başta açmanızı hiç tavsiye etmiyorum. Çünkü aşağı doğru iniş oluyor. Düzlüğe geldiğinde açın. Yapımcı kullanmanızı pek söylemiyor Ortray'ini. Ben kullanıyorum ama yapımcı kullanmanızı pek önermiyor. Çünkü düzgün çalışmadığını söylüyor. Tam stabil çalışmıyor. Yeni olduğu için belki de. Şimdi artık enlemliyoruz, bekliyoruz. Bitince yeniliyoruz. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz ki düz yola geçti. Şimdi durduracağım. Burada. Durdu. Durunca kırmızı oluyor zaten. Şunu tıklıyorum. Oldukça indirektörü açıyorum. Ve tekrar çalıştırıyorum. Artık düz yola geçti çünkü. Aynı ayarları yapalım beni. Gördüğünüz gibi düz yolda artık. Bundan sonrası beklemek. Fasolu takip etmek.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Overtrain dedektörü çalıştı. Şöyle şeyler yapıyor, görüyorsunuz. Peki nereden anladık, hemen göstereyim. Arkadaşlar burada yazıyor Stop Training diye. Overtraining adlanmış. Hani söylüyor. Ve en iyisinin hangisi olduğunu burada 189. Fbox olduğunu söylüyor. Ve otomatik olarak drive'ımıza kaydediyor. Nerede anlıyoruz? Hemen buradan drive'a gireriz. My Drive. Hemen buraya giriyoruz. Bu klasöre giriyoruz. Burada Best diye. Best Book diye. Bunu indiriyoruz. Download kaydedeceğiz. Bu klasöre giriyoruz. Burada indeksimiz mevcut. Bunu da indiriyoruz. İşlemimiz bitti. Evet arkadaşlar, 2 tane dosyamız oluştu. Şunun ismini düzenleyin arkadaşlar. Şu kısmı silin. Şu kısmı kopyalayın arkadaşlar. Şuna gelin. Şuraya yapıştırın. Bir alt tire bırakın. Böyle ismini ayarlayın. Bu ikisini sağ tıklayıp zip dosyasına sıkıştırın diye. Sonra adını değiştirin. Ve bu dosyayı Hugging Face üzerine yükleyip bizim sonucumuzda paylaşın.